Bakalım bir müzik testi yapalım burada. Ses nasıl çıkacak? Daylight come and me want go home. ਗੱਡੀ ਲੈਂਬਰਗਿਨੀ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਚਲਾਵੇ ਸਲੋਲੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਗੇਰ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੋੜਦੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਨੀ ਏ the one and only ਵਿਚਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਕਾਤਿਲ ਮਖਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇਂਗੀ ਤੂੰ ਫਾਸਟ ਦੱਬ ਦੇ ਤੂੰ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ a bit harder yo I'm a rider provider bring the heat girl I will bring the fire and my name keeps going worldwide so my job is to Evet. Bu merdivenler beni gerçekten yoruyor. Ama siz değerli izleyicilere bu güzel alanları göstermek için dağları delip çölleri aşıp size şu alanları göstermek istiyorum. Evet, gördüğümüz gibi bir müzik evi gerçekten. Orada tiyatrosu, burada 2500 kişilik müzik evi. Gerçekten hani o zamanki toplumda şunu anlayacağız. Yani bugün biz etin fiyatıyla uğraşıyoruz. Market fiyatlarıyla gündemimizi geçiriyoruz. İnsanlar ne yapıyorlarmış? Tiyatroları varmış, müzik yapıyorlarmış. Yani ihtiyaçlar hiyerarşisi diye bir şey vardır. İnsanların bir temel ihtiyaçları olur. Önce barınma, yemek, içmek ve cinsellik. Bu üç temel ihtiyaçlar hiyerarşisini geçtiğiniz zaman bir üst levele çıkarsınız arkadaşlar. Bu üst levele çıktığınız zaman sanatla, müzikle, inançla, felsefeyle uğraşmaya başlarsınız. Ve dolayısıyla da siz artık bir noktada açlık sınırını geçmiş ve bir level atlamış olursunuz. Bu gezdiğimiz tarihi şehirde de buradaki kültürel kalıntı insanların kültürel yapısı olaraktan bazı şeyleri nasıl aştıklarının çok büyük birer göstergesi. İnşallah, umarım biz de bu geçmiş toplumların levellerine bir gün çıkarız. Müzik evinden yavaş yavaş aşağı doğru inerken müziğin yapıldığı alana doğru gelmeye çalışıyorum. Arkadaşlar, yani düşünün, burası binlerce yıl önce yapılmış bir yer ve bu binlerce yıl önce yapılmış bu alanda akustik hesaplanmış ve ses akustiğiyle beraber arkadaşlar bu alanda müzik yapıyorlar ve bu alanda oturan insanlar da görüyorsunuz. Burada müzik yapanları dinliyorlar. Ve düşünün, yani akustiği hesaplayabildikleri. Yani şu anda mesela ben burada konuşuyorum. Sesim belli bir oranda tatlı bir yankı ve sesin tabir yerindeyse uzayan, patlayan es dediğimiz noktaları vardır. İçinizde ses montajıyla falan uğraşanlar varsa o patlayan alanları bu akustik yapı sesin patlamasını engelliyor ve daha kaliteli bir sesin çıkmasını sağlıyor. Ve oradaki resim aslında biraz dikkat çekici bir resim. Çünkü içindeki yani boyalarına kadar duruyor. Yani burası o kadar eski, binlerce yıllık eski olmasına rağmen bir de bu sadece bir hani insan figürü değil aslında. İçindeki gölgeleriyle, renkleriyle biraz böyle Şambala tarzı bir görüntü, bir karakter sergiliyor. Bazı insanlar var, çocuklar var hatta. Bu tarz sembolizmalarda kendilerine göre çok ciddi anlamlar çıkarabiliyorlar, yükleyebiliyorlar. Ben de çok şaşırmıştım ilk gördüğümde. Yani bana göre hepsi birbirine benziyor ama aslında farklıymış.
Evet değerli arkadaşlar, şu görmüş olduğunuz büyük kapıdan çıkarak yolculuğumuza devam ediyoruz. Müzik evindeki şöyle bir kemer dikkatimizi çekiyor ve biz bu alana doğru yürüdük. Burada da bir kapı vardı hatırlarsanız. Öyle bir yapmışlar ki bu kapıdan giren birisi oradaki müzik çalanlara hiç rahatsızlık vermeden şu görmüş olduğunuz alandaki merdivenlerden yukarıya çıkıyor ve izleyiciler arasına katılıyor. Ve buradaki o müzisyenleri hiç rahatsız etmeden bu olayı gerçekleştirebiliyor. Yani gerçekten düşünerek yapılmış bir yer. Şimdi dikkatimizi çeken bir şey daha oldu. Buradaki su ve hamam alanından çıkınca. Bu az önce çıktığımız kapıydı arkadaşlar. Hani şuradan dediğim bir kapı var. Buradan da müzisyenler çalarken insanlar birbirini görmeden, hani müzisyenlere rahatsızlık vermeden buradaki merdivenlerden yukarıya çıkılıp tiyatro sahnesine çıkacaksınız. Yalnız burada bir sorun var. Diyeceksiniz ki nasıl bir sorun var? Arkadaşlar şurası merdiven bakın. Ama burası kaya. Bakın bildiğiniz kaya. Şimdi diyeceksiniz ki merdivenler gitmiştir, alttaki kaya kalmıştır hocam. Arkadaşlar bakın bu kaya normal değil. Bu kayayı buraya eriterek koymuşlar sanki. Bu kaya erimiş. Bakın. Sanki birileri bu alanı yani kapatmak için üstüne toprak serpiyor falan ya. Yani kayaları da ya da erimiş kayaları da dolduraraktan bir şekilde kapatılmaya çalışılmış. Ama bakın burada yani şu merdiven olması gereken alanda erimiş ve hatta rengi de değişik bir kaya. Bakın rengi de değişik. Yani, rengi de değişik. Bir kaya var. İşte burada hani Anunnaki izleri dediğimiz olay var ya. Yani bu izler kaybettirilmeye çalışılıyor. Geçmiş dönemdeki kim kaybettirmeye çalışıyor, niye kaybettirmeye çalışıyor? Kaybedilmesi doğru mu, değil mi? O da ayrı bir konu. Bakın bir de tam burada bir kafa resmi var. Arkadaşlar yeni bir teoriyle de karşı karşıyayız. Şimdi buradaki künkler, yani bunlar kiremit gibi gözüküyor ya, bunlar kiremit de değil. Bunlar pişmiş, taştan yapılmış bunlar. Hani çömlek teknolojisiyle yapılmış. Buraya biz hamam ya da banyo olduğunu düşünüyoruz ama yani buranın belki de bir çömlek ya da artık hani buna benzer bir alanın, üretim alanı da olabileceğini de düşünüyoruz. Çünkü şu borular var ya, çok sağlam borular bunlar. Yani toprak bunlar arkadaşlar. Kiremit değil. Arkadaşlar şu yoldan böyle gittiğiniz zaman şurada müzik evi, şurada tiyatro. Yani bir hayal etsenize. 100 yıllar önce, belki de 1000 yıllar önce insanlar şu alandan böyle yürüyerek, belki ışıklandırmalı bir yol, burada böyle gidiyorlar. İsteyen tiyatroya gidiyor, isteyen müzik evindeki etkinliğe gidiyor. Yani arkadaşlar medeniyet, medeniyet, medeniyet. Yoldan giderken arkadaşlar, yoldan giderken yine yol etrafında kayalar var. Bu kayalar böyle herhangi bir kaya değil. Gördüğünüz gibi gayet önemli. Yine burada bir şey var. Yine tümülüs. Yine bir şeyin altında. Yani buranın altında yine bir şey var arkadaşlar. Ve çok kesin hem de. Çok aşırı kesin. Bu antik kentlerdeki birçok alan tamamen böyle kazılmış, keşfedilmiş değil. Mesela Termessos'ta hiç açılmamış mezarlar var. Yine mesela gittiğimiz Mira antik kenti var. Hemen dibinde bir sürü seralar var. Seraların içini göremiyorsunuz. İçeride ne olduğu bilinmiyor. Tam bir kapalı kutu. Bakın yürürken bir anda yine bir alan çıktı. Ne diyor? Yuvarlak planlı çeşme yapısı.
Round Foundation burada. Ve yine görüyorsunuz büyük bir alana doğru gidiyor. Yine su altyapısı, tesisi yine burada var. Şu yukarıda ne var? Gelin çıkıp hep beraber bakalım. Çıkarken yine bakıyoruz, orada böyle kocaman bir bina ya da bir şeyler karşımıza çıkıyor. Merak ediyoruz, ilerliyoruz. Evet. Foundation dediği arkadaşlar bu. Çeşme diye çevirmişler ama foundation ne demek biliyor musunuz? Şadırvan demek. Hani bizim bildiğimiz anlamda şadırvan olduğunu söylüyor burası. Ama burası gerçekten de bir şadırvan mı? Bu çok ilginç çünkü sanki buranın yapısı bana biraz bir horoskobu andırıyor. Şöyle tellerin üstünden size göstermeye çalışayım. Burada en önemli noktalardan bir tanesi bu taşların üzerindeki simgeler çok önemli. Neyi ifade ediyor? Bakın orada bir tane adam var, şarap içiyor. Burada sanki bir deniz canlısı. Şurada bir kadın. Burada da taşların kalıntılarının bazı örnekleri var. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar bir şey dikkatimizi çekti burada. Burası şadırvan. Biraz inceledim. Yani horoskop değil. Çünkü buradaki taşların bazıları varmış, bazıları gitmiş. Burada su akıyor. Şurada çok kalın künkler var yine. Bakın orada da borular var. Altyapı çok müthiş. Muhtemelen buradaki şehirde yaşayan insanların evlerine buradan su akarak aşağı doğru belki de gidiyordu. Arkadaşlar devam ettiğimizde biz hadi en tepeden çekerken karşıki tepelerin de şehrin bir parçası olduğunu söylemiştik ya. Şimdi o karşıki tepeye geldik ve karşıki tepeden aşağıya doğru ilerlediğimizde, aşağıya doğru baktığımızda şu karşıda bir yaşam alanı daha görüyoruz ve şu karşıda bir yaşam alanı daha görüyoruz. Büyük ihtimalle bahsettiğimiz gibi evler bu aşağıda, müzik yerleri yukarıda. Genellikle bu şehirlerin nekropolleri arkadaşlar kuzeybatı kuzey yönünde oluyor. Kuzey doğu yönlerine biraz daha konulabiliyor. Şimdi Akropol var, nekropol var. Değil mi? Size ben birazcık bu Akropol'den ve nekropol olayından bahsedeceğim. Çünkü bunların yani nekropol biliyorsunuz mezarlık anlamına geldiği söyleniyor. Ama aslında nekropol mezarlık değil. Şimdi biz size biraz onu anlatayım. Şimdi arkadaşlar bu Akropol ve nekropol olayı şöyle anlatayım. Genellikle şehrin kuzey-batı yönüne mezarlığı yapıyorlar. Bakın şurası güneş oradan batıyor. Şurada birazcık görüyorsunuz. Burası batı ve kuzey-batı yönü. Şehir yerleşim birimleri burada ve yukarıda da tiyatro alanı. Hatta şöyle büyüyorsa da göstereyim ama büyümüyormuş selfie'de. Ve o büyük bir ihtimalle mezarlıkta şu henüz daha açılmamış tepenin olduğu yer. Zaten tuhaf bir toprak, yumuşak bir toprak. Sanki sonradan yığılmış üzerine. Ya Allah'ın işi ya da daha sonradan gelen toplumlar buraları kapatma politikaları da izleyebiliyorlar. Şimdi Akropol ve nekropol nedir? Akropol eskiden hani bu Konstantinopolis diyorsunuz ya arkadaşlar. Konstantinopolis, pol şehir demek yani. Polis şehir demek. Şehrin kısa adı pol. Akropol şehir çarşısı demek arkadaşlar. Polis de şehir demek. Şehri ikiye ayırmışlar. Yaşayanların şehri polis, ölülerin şehri nekropolis. Yani arkadaşlar
bizim mezarlık dediğimiz alanda biz hani ölmüş insanlar yaşıyor biliyoruz ya. Onlar aslında ölülerin de yaşadığını düşünüyorlar ve şehri ikiye bölmüşler yani. Ölülerin yaşadığı alan, yaşayanların yaşadığı alan şeklinde. O yüzden nekropolis de ölülerin şehri anlamına geliyor. Hani mezarlık anlamına gelmiyor. Ölülerin şehri anlamına geliyor. Şimdi bunlar o dönemdeki inançlarından ötürü de özellikle zenginler öldüklerinde altınlarıyla, ziynet eşyalarıyla filan gömülüyor. Zaten bu mezar hırsızları vesaire bundan dolayı çıkıyor. Peki niye altınlarıyla gömülüyorlar? Hani yani ben diyorum ya öbür dünya var. Hani öbür tarafa mı götüreceğiniz? Yiyin, harcayın, için, gezin, tozun, dünyayı deneyimleyin. İşte o zamanlarki insanlar ne düşünüyorlarmış? Öbür tarafa da bu ziynet eşyalarını götüreceklerini düşünüyorlarmış. Ve o ziynet eşyalarıyla beraber öbür dünyada onları takdim edecekler ya da hediye olarak verecekler ya da onları azık yapacaklar şeklinde inanıyorlarmış. Bizim inancımızda ise öbür dünyaya yapabileceğiniz tek azık iyilikler, güzelliklerdir. Hayırdır, hasenattır. Ama onlar ne düşünüyorlarmış? Altınlarıyla gömdürüyorlar kendilerini. Ve altınlarıyla gömdürdükleri için de onların malı, mülkü öbür tarafa götüreceklerini düşünüyorlarmış. Bu en basit anlatım böyle. Bir de arkadaşlar Anunnaki teorisine göre anlatım var işin. Anunnaki teorisine göre anlatımında ise Anunnakiler şehrin önde gelenleri ya da zenginleriyle diyorlar ki biz şimdi gidiyoruz, ileride geldiğimizde sizi tekrar dirilteceğiz. Yani DNA'larınızdan sizi tekrar inşa edeceğiz. Ama bize altın lazım. Altın önemli. Altınlarla gömülün ki biz gelip onları bulalım. Sizi de DNA'larınızdan tekrar yaşatalım gibilerinden bir anlatım var. Anunnaki teorisyenlerine göre de onların altınlarla gömülmesinin sebebi onların Anunnakilerin teknolojilerinin sayesinde tekrar diriltileceklerine inanmaları. Şimdi Kur'an'da şu anlatılıyor. İnsanların öldükten sonra tekrar diriltilecekleri bir gün olduğunu ve bu diriltilecek güne haşir adı verildiğini, mahşerde haşir edileceklerini ve insanların parmak uçlarına kadar diriltileceklerini ve hesap vereceklerini, yani cismani bir dirilmenin, gerçek bir dirilmenin olacağını, etli butlu ya da başka bir karbon fiziğiyle dirileceğimize dair Kur'an'da bilgiler var. Kur'an'da sadece bu bilgiler yok. Mesela Bakara 259'da eşekli bir adam var. Yine Ashab-ı Kehf var. Mesela o eşekli adamda arkadaşlar, o adam ahirete imanla alakalı bir sorun yaşıyor. Ve o adamı öldürüyor. Yani Allah'ı öldürüyor. Yani orada o şekilde geçiyor. Ve o adam 100 yıl orada ölü bir şekilde kalıyor ve tekrar uyanıyor. Azığına bakıyor, rızkına bakıyor, duruyor yanında. Eşeğine bakıyor, sadece kemikleri kalmış. Yani 100 yıl o adam orada uyumuş. Bakara 259'da. Yani buradaki biz uyumuş diyoruz ama aslında bu da hani öldükten sonra dirilmeye örnek olarak gösterilen olaylardan bir tanesi. Yine Ashab-ı Kehf anlatılırken arkadaşlar, Ashab-ı Kehf bir mağaraya girer. Mağarada 300 yıl uyur biliyorsunuz. Onların bir de köpekleri vardır. Kıtmir'dir hatta köpeğin adı. Orada da hamak denilen bir kavram var. Yani çünkü orada sembolizmalarla anlatılıyor bir takım şeyler. Ve orada çok enteresan bir cümle daha var. Onları diyor görseydiniz diyor, onların diyor halinden korkardınız diyor. Güneş onları diyor adeta yalayıp geçiyordu. Yani orada tabir yerinde ise bir kara delik oluşmuş ve ışık o alana girmiyor. Siz ışığın girmediği alana girdiğinizde orada zaman sizin için duruyor ya da çok yavaş ilerliyor. Yani siz normal hayatta 300 yıl geçerken sizin için 4-5 saatmiş gibi oluyor. Interstellar diye bir tane film var biliyorsunuz. Interstellar filmini izlerseniz orada bir başka gezegene gidiyorlar. Birkaç saat duruyorlar ama geldiklerinde tekrar gemilerine arkadaşlar 40 yaşına girmiş oluyor. Hatta yani bayağı bir zaman geçmiş oluyor. İşte
arkadaşlar zaman izafi bir durum. Ve ışığın olmadığı yerde, yani ışık hızına yaklaştığınızda o zaman siz zamanda zaman sizin için yavaşlıyor. Ya da kara delikteki durum. Yani bunun tabi anlatımları daha farklı olabilir. Fakat bu toplumlarda bu şekilde bir inanç var. Bu toplumlarda bir takım böyle inançlar var. Ve bu inançların da temelinde kimisine göre Anunnakiler yatıyor. Yani Anunnakilere sunulacak altınlar sonucu onların tekrar Anunnakilerin teknolojik olarak genlerinden tekrar diriltileceklerini iddia ettikleri söyleniyor. Ama şunu da söyleyeyim. Anunnaki teorisyenlerinin bu düşünceleri olsa bile Anunnakilerin hani gittiklerini söylüyorlar ya arkadaşlar. Yani en olgun Anunnaki söylemlerine, teorilerine göre ben Anunnakiler diye bir şey varsa, ki ben hani Anunnaki görmüş değilim ama ben gitmediklerini düşünüyorum. Mesela İnanna, Sin'in kızı, Venüs anlamına geliyor. Sin ay tanrısı. Hani bu Sina çölü var ya arkadaşlar, Sina çölü oradan geliyor. Onun bir oğlu bir kızı var. Samaş, güneş tanrısı diye geçiyor oğlu. İşte kızı da İnanna. Venüs, aşk tanrısı olarak geçen şahıs mı diyelim artık, yaratık mı diyelim, ne diyelim, meleki kuvvetin dualitedeki cisimleşmiş hali mi diyelim. Bakın öyle de bir teori var. Yani melekler varlık alemine girdiklerinde dualiteyle tanışıyorlar ve cisimleşiyorlar. Meleklerin insan suretinde göründüğü, işte Hazreti İbrahim'e ziyarete gelen melekler vesaire gibi birçok anlatımlarda da var zaten. Şimdi orada İnanna'nın bir simgesi var. Simgesi de wood arkadaşlar. Yani tahta. Kutsal tahta. Kutsal tahtayı İngilizceye çevirdiğiniz zaman Hollywood oluyor. Ve bugün Hollywood dünyaya Venüsyen enerjinin, sanatın, resmin, modanın yayıldığı alan arkadaşlar. Evet, buradan artık yavaş yavaş yolculuğumuza devam ediyoruz. Bakalım şu aşağılarda neler var. ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਈ ਨੇ ਲਾਹੌਰ they see me as a problem ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ. Evet, çekimimize devam ediyoruz. Az önceki konu biraz yarım kaldı diyenler oldu. Şöyle ki, şimdi İnanna o zaman Amerika'da, Hollywood'da yaşıyor. Değil mi? Peki Samaş o nerede yaşamış olabilir? Hani Mevlana'nın bir şemsi var hatırlarsanız. Şems'in kim olduğunu hiç kimse bilmez. Samaş ne tanrısıydı? Güneş tanrısıydı. Şems ne arkadaşlar? Şems ne demek? Güneş demek. Yani Mevlana'nın şemsi. Bu şekilde bizim hani evliya falan bildiğimiz insanlar var ya zaman içerisinde. Onların da bu tarz kişilerle bir alakası ve irtibatı olma durumu var. Mesela Sin Tapınağı'ndan bahsettim. Sina Çölü'nün orada geldiğinden bahsettim. Hem Mekke'de hem de Urfa'da bir tapınak var. Sin Tapınağı. Şimdi bir isim daha vereyim size. İbn Sina. İbn Sina. Avicenna. Biraz direkt Fransa'daki adıyla Avicenna. Dünya tıp literatürüne girmiş ve hala da kitapları okutulan İbn Sina. Bakın onun da soyadında bir Sina var. Ya hocam sen de çok enteresan böyle bağlar kuruyor diyebilirsin ama daha aslında kurduğum çok bağlar, şeyler var. Yani baktığınız zaman o dönemde yaşayan milyonlarca insan varken ama öyle bir hekim bir tane çıkıyor. Bakın burada yani şu yoldan geçerken bir kapıyla karşılaştık burada. Kapıyla karşılaştık, görüyorsunuz. Bu kapı gördüğünüz gibi toprağın tamamen altında kalmış. Çok da derin bir kapı. Alt tarafının derinliğini bilmiyoruz ama daha kazılamamış. Yani bu neyin kapısı, nerenin kapısı bilmiyoruz ama bu kapının büyüklüğüne baktığımızda şu mekanın aslında önemli bir yer olduğunu görebiliriz. Az önce size konuştuğum yer şurası. Buradan tekrar aşağıya doğru ilerliyoruz. Etrafta da sinekler ilginç bir şekilde çok. Ve bu sinekler beni çok seviyorlar. Kolesterol oranı yüksek olan kişilere daha çok sevdiklerini
düşünüyorum nedense benim gibi. Evet bakın yürüdükçe bir yerler keşfediliyor. Bakın burada da yine büyük bir kapı var. Yani bu kapı kaç metredir tahminen? 4-5. Bu kapı 4-5'ten fazladır ya. Yani bir 7 metre 8 metre var sanki. Yok bıraktın ya buraya. Yok bu kapı 8 metre aşağı değil. Bakın buradan da Abi nasıl- şöyle baktığımız zaman değerli arkadaşlar. Bu arada arkadaşımız var. Mustafa Bey'e buradan selamlar diyoruz. Selamlar Mustafa Bey. Bakın Mustafa Bey boyunuz kaç? Şimdi sizin boyunuz 1.70, 2 metre desek sizin gibi 2,5 insan daha yukarıda boşluk kalıyor. Evet, sizin ölçü birimleri bana göre herhalde daha güvenilir. Burada baktığımızda da şurada görüyorsunuz olayı arkadaşlar. Buranın şu bloklara baktığınız zaman, sütunlara baktığınız zaman gerçek bir işçilik söz konusu. Yani bu sütunları sen bir yerlerden kes, getir, buraya taşı, kusursuz bir şekilde koy. Sonra onun tepesindekini yap. Tepesine böyle işle. Bakın. Şu anda herhalde bunu yapmaya kalksa birisi bayağı zorlanır. Aşağıdaki durumu da görüyorsunuz ve buranın ne olduğunu hemen Agora çarşısı arkadaşlar. Agorapolis yani şehir çarşısı demek Agorapolis. Burada da açıklamaları okuyabilirsiniz arkadaşlar. Burada da şurası ana cadde diye geçiyor. Yine buradaki açıklamaları okuyabilirsiniz. Şuradaki alanın arkadaşlar şurası yapılmış hali. Yani 3 boyutlu tasarlanmış. Aslında o sütunlardan daha da yüksek. Şurası. Zaten burada baktığımız zaman arkadaşlar şöyle o çarşının gerçek halini burada gözlemleyebiliyoruz. 3. bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde bu çarşıda daha detaylı bir gezintiye çıkacağız ve ardından da gladyatörlerin, at çiftliklerinin ve yarışların yapıldığı alanları inceleyeceğiz. Sonraki bölümde görüşmek üzere. This is the way I like to work things. Never gonna stop while I'm hard working. I am in the zone where you can't stop it. Hitting in your body, I feel straight for the bin. So move out the way. I